Dünyanın tepesinde garip bir şeyler oluyor. Manyetik kuzey kutbu Kanada'dan Sibirya'ya doğru kayıyor. Hatta o kadar hızlı kaymaya başladı ki bilim insanları dünyanın manyetik modelini yenilemek zorunda kaldılar. Daha birkaç gün önce 4 Şubat'ta yayımlanan yeni rapora göre manyetik kuzey kutbu artık şurada. Paniğe kapılacak bir durum yok çünkü manyetik kutuplar zaten sürekli yer değiştiriyordu. Hatta 780 bin yıl kadar önce manyetik kutuplar bugünkünün tamamen tersiydi. O zamanlar bir pusulanız olsaydı ve onun gösterdiği kuzeye doğru hareket etseydiniz Antarktika'ya ulaşırdınız. Yani coğrafi olarak Güney Kutbu'na. Dünyanın kutupları deyince nedense aklımıza ilk olarak tabii coğrafi kutuplar geliyor. Oysa dünyamız dev bir mıknatıs gibi. Yer kabuğunun altında ateş küre denilen bir katman var biliyorsunuz. O katmandaki erimiş demir ve nikel gibi sıvı metaller gezegenimizin üzerinde bir elektrik alanı yaratıyorlar. Pusulanın renkli ucunu kuzeye doğru çeviren şey de işte bu. Ama problem şu ki bu alanı oluşturan maddeler yer kabuğunun altında sıvı ve akışkan olarak duruyor. Yani onlar hareket ettikçe oluşturdukları manyetik alan da hareket ediyor. Dolayısıyla pusulanın gösterdiği kuzey yönü her zaman gerçek kuzey olmuyor. Evet, böyle bir tabir var. Gerçek kuzey dediğimizde dünyanın kuzey kutup noktasını kastediyoruz. Ve bu noktalar dünyanın dönüş yönüne, dönüş eksenine göre belirleniyor ve bu eksenin iki ucunda yer alıyor. Kuzey kutup noktası ve güney kutup noktası. Bunların yeri her zaman sabit, hiç değişmediği için de gerçek kuzey ve gerçek güney adı veriliyor. Bu gerçek kuzey kutbunun dışında bir manyetik kuzey kutbu, bir de jeomanyetik kuzey kutbu var. Bu sonuncusuna şimdilik hiç girmeyelim. Manyetik kuzey kutbu şu anda gerçek kuzey kutbunun yaklaşık 1000 kilometre kadar uzağında. Peki bu ne anlama geliyor? Sizin için belki çok da önemli olmayabilir ama meraklı gezginler için, İstanbul'da yaşayan meraklı gezginler için 2010 yılında çok şey ifade etmişti. Şu anda yönümüzü bulmak için daha çok cebimizdeki telefonları kullanıyoruz değil mi? Açıyoruz Google'ın ya da Yandex'in ürettiği haritalar uygulamasını. Kuzeyimizi, güneyimizi bile bilmeden gitmek istediğimiz yere gidebiliyoruz. Yani yolumuzu, yönümüzü bulabiliyoruz. Ama dünyanın bazı yerlerinde, belki inanmayacaksınız ama hala pusula kullanılıyor. Mesela bunlardan birinin Kanada'da yaşadığını farz edelim. Pusulasını kullandığında onun iğnesinin kırmızı ucu manyetik kuzeyi gösterecek. Oysa gerçek kuzeye göre farklı bir nokta bu. Aralarında 13 derecelik bir açı farkı var. İşte bu farka manyetik sapma deniliyor. Kartograflar bu bölgedeki sapmayı 13 derece west, batı olarak işaretliyorlar. Bakın bu bölgeye diyorum çünkü manyetik sapma açısı bölgeye, mekana ve zamana göre değişiyor. Dünyanın farklı bölgeleriyle gerçek kuzey ve manyetik kuzey arasında bir üçgen çizdiğinizde bu üçgenin şekli ve dolayısıyla köşe açıları değiştiği için sapma açısı da değişmiş oluyor. Kanada'nın az önce gösterdiğim bölgesinde pusula kullanan bir kişi kırmızı ucu kuzeye getirdikten sonra sapma açısına göre onu çevirmek zorunda. 13 derece batıya. İşte tam bu konumda pusulanın iğnesi manyetik kuzeyi gösterirken üzerindeki işaret gerçek kuzeyi gösteriyor. Demek ki pusulayla gerçek kuzeyi bulabilmek için bulunduğumuz yerin manyetik sapma açısını bilmemiz gerekiyor. Üstelik bunu öyle bir kez bilmek de yetmiyor. Manyetik kutup yer değiştirdikçe bulunduğumuz bölgenin sapma açısı da sürekli olarak değişeceği için bilim insanları tarafından her 5 yılda bir bu dünya manyetik modeli yayımlanıyor. Mesela bu birkaç gün önce yayınlanan en güncel versiyona göre Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında filan kaybolursanız ve elinizde sadece pusulanız varsa o pusulanın gösterdiği güneyden 20 derece daha saptırmanız gerekiyor gerçek güneyi bulabilmeniz için. 20 derece. 1831 yılında manyetik kuzey kutbunun yeri ilk tespit edildiğinde Kanada Arktik bölgesindeki bir adanın üzerindeydi. O günden bugüne 2300 kilometre yer değiştirdi. Üstelik bu değişim eşit hızlarda olmadı. Başlangıçta yılda 15 kilometre kadar yer değiştirirken son yıllarda 55-60 kilometre yer değiştirmeye başladı. Bakın bu haritada 1900 ila 2000 yılları arasındaki 100 yıllık değişimi görebilirsiniz. 2000'den 2020'ye kadar olan son 20 yıldaki değişim neredeyse geçen yüzyıldakiyle aynı. Manyetik kutup giderek hızlanarak Sibirya'ya doğru kayıyor.
İşte tam da bu beklenmeyecek derecede hızlı yer değiştirme nedeniyle normalde 5 yılda bir yayımlanan bu harita ilk kez normal yayın takviminden daha önce yayına alındı ve manyetik sapma açıları dünya manyetik modelinin üzerine yerleştirildi. Güncellenmek zorunda kalındı. Bu modeli sürekli değiştirmek zorundalar çünkü gerek askeri ve gerekse sivil uçaklar, gemiler yönlerini belirlerken bu modeli esas alıyor. Hatta hiç farkında olmadan sizler, bizler de bundan etkileniyoruz. Çünkü o cebimizde kuzeyi güneyi bile bilmeden kullandığımız Google Yandex haritaları da aslında bu modele göre kendisini güncelliyor. Dünyanın manyetik kutuplarının değişmesinin bizim hayatımızdaki etkilerine dair çok daha somut bir örnek vereyim şimdi size. Az önce aslında biraz giriş yapmıştım. Hani 2010 yılında İstanbul'da yaşayan dikkatli gezginler için çok şey ifade etmişti demiştim. 2010 yılına kadar Atatürk Havalimanı'nın 3 pistinden birinin adı 0624'tü. 30 Haziran 2010'da bu pistin adını değiştirmek zorunda kaldılar. 0523 yaptılar. Çünkü uçaklar uydu bazlı GPS verilerini kullanarak yönlerini bulsa da yedek sistem olarak pusulalara da sahipler. Yani bazı durumlarda dünyanın manyetik kutuplarına göre de yönlerini belirleyebiliyorlar. İşte iniş kalkış yaptıkları pistlerin adları da buna göre veriliyor. Her pistin iki ucunda birer sayı var. Bu sayılar pusuladaki derecelere göre belirleniyor. 360 derecelik açıların sonundan bir basamak atılarak iki basamaklı bir sayı şeklinde oluşturuluyor. Atatürk Havalimanı'ndaki pistin bir ucu pusuladaki yaklaşık 60 derecede, diğer ucu da 240 derecede olduğu için adına 0624 denmişti. Dikkat ederseniz pistler tam bir doğru şeklinde oldukları için aralarında açısal olarak hep 180 derecelik bir fark var. Dolayısıyla isimlerindeki sayılarda da bu fark 18 oluyor. Fakat dünyanın manyetik kutupları yer değiştirdikçe bu pistlerin açıları da bundan etkilenerek değiştiği için isimlerini güncellemek gerekiyor. İşte 2010 yılında da Atatürk Havalimanı'nda böyle bir güncelleme yapılmak zorunda kalındı. 0624 olan pistin adı 0523 olarak güncellendi. Aslında havacılar bunu 0523 diye telaffuz ediyorlar. Bu tür değişiklikler kutuplara yakın havalimanlarında neredeyse 22 yılda bir yapılıyor. Fakat son dönemde manyetik kutupların değişim hızı arttığı için havalimanı pist isimlerinin de daha sık güncellenmesi gerekebilir. Bu video içeriğinin oluşturulmasını destekleyen sponsorum Cambly ile ilgili çok kısa bir duyurum olacak şimdi. Cambly İngilizceyi konuşarak öğreten bir platform. İnternetten ana dili İngilizce olan eğitmenlerle pratik yapabildiğin, sınavlara hazırlanabildiğin ya da iş İngilizcesi üzerinde çalışabildiğin online bir kurs. İşte Cambly Sevgililer Günü nedeniyle özel bir kampanya düzenliyor. 12 aylık aboneliklerde sınırlı sayıda %55 indirim veriyor. Ne de olsa bir yandan dünyamızın manyetik kutupları değişirken bir yandan bizim hediye verme alışkanlıklarımız da değişiyor. Manyetik alanınızda yer alan sevdiğiniz birine, onun gelişimine, değişimine, hayatına katkı sağlayacak, hayatını olumlu yönde değiştirebilecek bir hediye arıyorsanız eğer, açıklamalar bölümünden kampanyanın detaylarını öğrenebilirsiniz. Çünkü bundan faydalanmak için manyetik kodunu kullanmanız gerekecek. Demek ki dünyada bir değil, 3 tane kuzey kutbu var ve bunlardan biri olan manyetik kuzey kutbu sürekli yer değiştiriyor. O yüzden pusulalar tam olarak kuzeyi gösteremiyor. Gerçek kuzeye gidebilmek için manyetik sapma açımızı bilmemiz gerekiyor. Bunun için de bilim insanları her 5 yılda bir dünya manyetik modelini güncelliyor. Fakat son zamanlarda o kadar hızlı değişti ki bunu 5 yılın dolmasını beklemeden güncellemek zorunda kaldılar. Buraya kadar öğrendiklerimiz bu kadar. Ama merak ettiklerimiz, aklımızdaki sorular bundan çok daha fazla. Üstelik bu soruların cevabını bilim insanları da henüz tam olarak veremiyorlar. Manyetik kutupların yer değiştirmesi neden hızlandı? Yılda 15 kilometreden 55-60 kilometreye nasıl çıktı? Ve bu hızla Sibirya'ya gittikten sonra ne olacak? Tekrar Kanada'ya geri mi dönecek? Yoksa en son 780 bin yıl kadar önce yaşanan manyetik kutupların tamamen tersine çevrilmesi olayını tekrar mı yaşamaya başladık? Çünkü tıpkı depremler gibi bu da kaçınılmaz. Eninde sonunda böyle bir şey yaşanacak. Peki eğer öyle bir duruma girdiysek bu yaşanacak olan olay ne kadar hızla gerçekleşecek? 1000 yıl sonra mı yoksa bazılarının iddia ettiği gibi 100 yıl sonra mı? Hatta daha da ileri gidenlerin söylediği gibi bir insan hayatı, bir insan ömrünün içerisinde görülebilecek kadar hızlı mı kuzey güneye, güneyde kuzeye dönüşecek?